Merhaba, bu haftaki videomun konusu çınar yaprağı, ne zaman toplanmalı, doğru türü hangisidir, nasıl kurutulmalı ve en doğru hazırlanma tarifi hepsi bu videoda. İyi seyirler. Efendim, öncelikle çınar yaprağının toplanma zamanı ve türü hakkında bilgi vermek istiyorum. Bununla ilgili en doğru bilginin verileceği yer İstanbul'daki Emirgan Parkı olduğundan hiç üşenmedim, doğruca Emirgan Parkı'na gittim. Bu haftaki videomuzun konusu çınar yaprağı olunca doğal olarak videoyu çekmek için Emirgan'a gelmek istedim. Gelirken biraz açıkçası üşendim, tembellik ettim ama geldikten sonra da pişman olmadım. Burada çınar yaprağının her türlü türü mevcut. En doğru şekilde çınar yaprağını göstermek için doğru yerde açıkçası Emirgan. Evime biraz uzak olmasına rağmen biraz da üşenmiş olmama rağmen ama geldim, iyi ki de gelmişim. Şimdi sizlere buradaki doğru bitki türlerini göstereceğim. Hangi çınar yaprağı bizim için doğru tür, hangisi doğru tür değil, toplanma zamanı geldi mi gelmedi mi bunun hakkında birazcık konuşalım. Bu ağaçta görmüş olduğunuz tür bizim için çay tariflerimizde kullanacağımız türdür. Derin yarıklı yapraklar olması gerekiyor ve böyle gördüğünüz gibi bir eldeki parmaklar gibi 5 ayrı bölümden oluşması lazım. Bu yaprak bizim için doğru türdür. Ama şu an toplanma zamanı olarak İstanbul'daki ağaçlar tam toplanma zamanında değil. Çünkü İstanbul'da yaz birazcık geç başladı, sıcak havalar. Bundan dolayı da birazcık geç olacak gibi duruyor. Normalde bu zamanlarda İstanbul'da toplanma zamanıdır ama şu an gördüğünüz gibi dalında henüz kurumaya başlamamış görünüyor. Biliyorsunuz bu yaprakları toplama zamanı dalında hafifçe kurumaya başladıktan sonra toplanıyor. Ondan sonrasında gölgede kurutuyorsunuz veyahut da fırınlarda kurutmanız lazım. Bu şekilde kullanılıyor. Kesinlikle ağaçta kuruyup yere döküldükten sonra dökülen yapraklar toplanmamalı. Çünkü ağaç belli bir mevsimden sonra, özellikle sonbaharın başından itibaren ağacın içindeki besinleri çekmeye başlıyor. Kendisini beslemek için. Yani yaprak aşağıya düştüğünde aşağıya düştüğünde artık yaprakta işe yarar bir şey neredeyse kalmamış oluyor. Birçok insan, birçok firma çınar yaprağını ağaçtan düştükten sonra topluyor. Bu kesinlikle yanlış bir durum. Yaprak ağaçta hafif kurumaya başladığında toplanmalı ve de kalan kısmı gölgede üstü açık olarak kurutulmalı ya da fırınlarda kurutulmalıdır. Emirgan'da bu ağaçlardan çokça var. Tabii toplamaya nasıl müsaade eder bilmiyorum. Burada güvenlik kaynıyor burası. Ama dallar aşağılara sarkmış durumda olduğu için toplaması da kolay. Burada genç çınar ağaçları da çok fazla var. Yani elinizin uzanacağı seviyede oldukça fazla yaprak toplayabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an İstanbul için doğru zaman değil. Doğru zamanı anlamak için de yaprağın ağaçta hafiften sararmaya başlamış olması lazım. O seviyede alacaksınız. Ondan sonra ister gölgede kurutun, isterseniz fırında 2-3 saat içinde istediğiniz seviyeye gelecektir. Bir de uygun olmayan tür var. O türü de size şimdi parkta bulup göstermeye çalışacağım. Bu parkta ağaç çeşitliliği oldukça fazla. Diğer türü de kısa sürede bulacağımı düşünüyorum. Bu gördüğünüz yapraksa çınar yaprağının işe yaramayan yaprağı. Çok da işe yaramayan demek istemiyorum. Belki fayda ettiği bir yerlerde vardır ama en azından kireçlenme kürü için bu yaprak istediğimiz yaprak değil. Gördüğünüz gibi yırtıkları çok daha kısa ve 3 parmak şeklinde oluşuyor. Bu yapraklar bizim tarifimize, kürümüze uygun tür değil. Bu yaprak kullanırsanız kesinlikle herhangi bir fayda görmeyeceksiniz kireçlenme hastalığı için. Şimdi gelelim çayımızın hazırlanma tarifine. Çayı hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey süreler. Buna kesinlikle uyulmalı. Çınar yaprağı faydalı olduğu kadar hatalı kullanıldığında özellikle yüksek tansiyon hastaları için oldukça tehlikeli bir bitkidir. Yüksek tansiyon hastaları bu bitkiyi kullanırken çok dikkatli olmalı. Hatta tansiyonları dengedeyken ya da tansiyon ilaçlarını aldıktan bir müddet sonra çayı doğru şekilde demleyip tüketmeliler. Sosyal medyada bazı kişiler taze yapraktan hazırlanmış tarifler vermekte. Kesinlikle çok tehlikelidir. Tansiyonunuzu aşırı yükseltir. Muhakkak kurutulmuş yaprak olmalı ve sürelere dikkat edilmelidir. Ben burada tarifimi verirken kürün mucidi olan İbrahim Saraçoğlu'nun tam tarifini paylaştım. Onun tavsiye ettiği süreleri vermekteyim. Yalnız kendisi bundan birkaç yıl öncesine kadar çayın 1 dakika kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ederken son zamanlardaki tariflerinde bunu 3 dakikaya çıkarmakta.
Biz bunu daha önce 1 dakika olarak verdiğimizde insanlar bundan fayda görmekteydiler. Fakat şu an 3 dakika olduğu söyleniyor. Ben de tarifi 3 dakika olarak güncelliyorum. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Çınar yaprağı vücuttaki tüm kireçlenmeyi kısa bir sürede çözen oldukça başarılı bir bitkidir. Bu çayı yapmaya başladığınızda ilk birkaç gün çok yüksek düzeyde eklem ağrıları olabilir. Bu birçok kişide görülen bir durum. Bu ağrılar çok fazla olduğunda küre 1-2 gün ara verip tekrar başlamanız gerekmekte. Tarifte verilen kullanma süresini tamamlamalısınız. Bu kürü yılda birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Çınar yaprağı piyasada 40 gramı yaklaşık 15 ila 20 TL arasında satılmakta. Toptancılarda ise kilosu 5 lira civarında olan bir ürün. Ancak doğru şekilde toplayıp satan firma sayısı inanın bir elin parmaklarını geçmez. Kullanım kolaylığı açısından ürünü öğütülmüş halde satan firmalarda bulunmakta. Bu tarz ürünlerin kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Zaten ben de kendi tarifimde öğütülmüş bir bitkiyi kullandım. Yaprak olarak kullanıldığında yaklaşık olarak 2 gram bitki kullanılması gerekiyor. Bu da 3-4 yaprağa tekabül etmekte. Bunu fincana sığdırmak açıkçası birazcık zor. Ya bunu öğütülmüş olarak alın eğer satın alacaksanız ya da doğranmış olarak satan firmalardan tüketebilirsiniz. Kendiniz bunu yaprak olarak alırsanız kullanmadan önce bir makas yardımıyla doğramanızda fayda var kullanma kolaylığı açısından. Bunu piyasada satan aktarların büyük bir çoğunluğu, firmaların büyük bir çoğunluğu inanın şehir merkezlerindeki çınar yapraklarını yerden toplayıp insanlara satmakta. Buna da şahit olmuşluğum var açıkçası. Videoda anlattığım gibi bu ürün kesinlikle dalında bir miktar kuruduktan sonra dalından toplanmalı. Ya fırınlarda kurutulmalı ya da gölgede üstü açık bir şekilde bekleterek kurutulması lazım. Diğer türlü kullandığınız bitkinin hiçbir faydası kalmıyor. Çünkü zaten ağaç dökülünceye kadar yapraktaki bütün etkin maddeleri kendine çekmiş oluyor. Çünkü ağaç da hayatta kalmak için yapraktan beslenmeye başlıyor. Bunu ağaçtan toplamakta fayda var. Bu kürün takviye gıdası çörek otu yağıdır. Çayı kullandığınız süre zarfında sabahları aç karnına bir yemek kaşığı çörek otu tüketebilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır. Tüketilmesinin ekstra faydası vardır. Efendim bu hafta 10 takipçimize doğru şekilde toplanmış ve öğütülmüş olan bir paket çınar yaprağı hediye göndereceğiz. Denemek isteyenler taleplerini yazabilirler. Şimdiden şifa olsun. Efendim umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu hakkında başkaca bir sorunuz olursa lütfen videonun altına yazınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.